Herkese merhaba. Bilim tarihinde biliyorsunuz bazı isimler hep ön plandadır, bazıları ise ne yazık ki gölgede kalır. İşte bugün tam da böyle bir isimden bahsedeceğiz. Zamanının, inanın, tam 400 yıl ötesine geçen, modern zoolojinin temellerini atmış ama adı pek de bilinmeyen bir öncünün hikayesi bu. Hadi o zaman size doğrudan bir soru sorarak başlayalım. İlk modern hayvanlar ansiklopedisine kim yazdı desem, aklınıza kim gelir? Şöyle bir düşünün, muhtemelen Avrupalı bir doğa bilimci değil mi? Ama işte cevap sizi gerçekten çok şaşırtacak. İşte o isim Kemalettin ed-Demiri. Bakın, Batı'da ona sonradan Müslümanların Buffonu denmiş. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Eserini o meşhur Buffon'dan tam 400 yıl, yani 400 yıl önce yazmış. Gelin şimdi bu inanılmaz alimin dünyasına, bu 400 yıllık avantaja bir göz atalım. Şimdi Demiri'nin hikayesini özel kılan bir şey var. O da hayat yolculuğu. Bu entelektüel başarıları nereden geldiğini duyunca daha da anlam kazanıyor. Her şey Mısır'da oldukça mütevazı bir şekilde başlıyor. Yani düşünsenize 1344'te Dimyat'ta doğuyor ve gençliğinde bir terzi. Ama içinde öyle bir öğrenme aşkı var ki mesleğini bırakıyor ve kendini tamamen ilme adıyor. O dönemin en prestijli okullarından El Azher Üniversitesi'nde eğitime başlıyor. Sonra Mekke'ye gidip çalışmalarını iyice derinleştiriyor. Yani terzilikten başlayıp Kahire'de saygın bir alim olarak vefat etmesi inanılmaz bir adanmışlık öyküsü. İşte bu inanılmaz adanmışlığın sonunda ortaya çıkan başyapıt da Hayatül Hayvan. Adı üstünde hayvanların hayatı demek. Ama inanın bu kitap basit bir kitap değil, çok daha ötesinde bir şey. Peki bu eseri bu kadar devrimci yapan neydi? Aslında olay yapısında gizli. Demiri o güne kadar pek yapılmamış bir şey yapıyor ve hayvanları alfabetik sıraya göre diziyor. Yani sistematik, kullanışlı bir kaynak oluşturuyor. Bugün bize çok normal gelen bir şey ama düşünün o çağda aradığınız bilgiye anında ulaşabilmek. Resmen bir devrim. Bu eserin arkasındaki emeği hayal edebiliyor musunuz? Sadece şu rakama bakın. Tam 560 farklı kitaptan faydalanmış. Unutmayın, matbaanın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Her bir eser el yazması. Bu kadar kaynağı bulup, okuyup bir araya getirmek gerçekten akıl almaz bir çaba. Ama olay sadece 560 kitapla bitmiyor. Demiri'nin dehası burada ortaya çıkıyor. Eserinde tam 199 farklı şairin divanına, yani şiir koleksiyonuna gönderme yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kitap sadece hayvan budur diyen kuru bir bilimsel metin değil. Hayvanların Arap edebiyatındaki, kültüründeki, sanatındaki yerini de anlatan capcanlı, zengin bir hazine. Gelin eserin içine biraz daha girelim. Mesela aslan. Demiri aslını anlatırken sayfalar ayırıyor. Onu sadece biyolojik bir varlık olarak değil, kültürel bir sembol olarak da ele alıyor. Bakın ne diyor? Vahşi hayvanların kralıdır. Heybeti, cesareti ve korkunç gücüyle bu onura layıktır. Bu cümle bile onun hem ne kadar iyi bir gözlemci hem de ne kadar güçlü bir edebiyatçı olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden diyoruz ki Hayatül Hayvan sadece bir hayvan kataloğu değil, çok daha fazlası. Demiri'nin asıl dehası zoolojiyi alıp tarihle, hukukla, tıpla, halk bilimiyle, yani folklorla harmanlaması. Eserin yapısı da çok ilginç. 3 ana bölümden oluşuyor aslında. Önce bir İslam tarihi özetiyle başlıyor. Sonra o meşhur devasa alfabetik hayvan ansiklopedisi bölümü geliyor. En sonunda da bu hayvanların fıkıhtaki, yani İslam hukukundaki yerini, halk arasındaki söylencelerini ve tıptaki kullanım alanlarını anlatıyor. Yani her açıdan bütüncül, komple bir eser. Bakın eserin detayı inanılmaz. Demiri herhangi bir hayvanı ele aldığında sadece nasıl göründüğünü anlatıp bırakmıyor. O hayvanın tıptaki kullanımı ne? İslami açıdan helal mi, haram mı? Arap şiirinde nasıl yer bulmuş? Rüyada görürsen ne anlama gelir? Halk arasında onunla ilgili ne gibi atasözleri, inanışlar var? Hepsini tek tek masaya yatırıyor. İyi de bu kadar müthiş bir eser yazıldı ve sonra unutuldu mu? Asla. Tam tersine. Demiri'nin bıraktığı miras, kendisinden sonra gelen yüzyıllar boyunca bilim dünyasını şekillendirmeye devam etti. Yani bu öyle kütüphanenin tozlu raflarında kalmış bir eser değil, kesinlikle değil. Hayatül Hayvan nesiller boyunca alimlerin elinden düşürmediği temel bir başvuru kaynağına dönüştü. Sürekli kopyalandı, farklı dillere çevrildi, üzerine eklemeler yapıldı. İşte size birkaç somut örnek. Mesela Hakim Şah Muhammed eseri Farsça'ya çeviriyor. Başka alimler oturup daha kısa özetlerini, yani muhtasarlarını hazırlıyor. Hatta Kadı Cemalettin bir zeyl, yani bir ek bölüm bile yazıyor. Yüzyıllar boyunca defalarca basılması da ne kadar popüler ve önemli olduğunun en net kanıtı.
Özetle, Demirri'nin eseri sadece bir zooloji ansiklopedisi değil. Bu eser, 14. yüzyılda ulaşılan o yüksek bilimsel ve kültürel seviyenin adeta bir anıtı. Avrupa'da benzerlerinin ortaya çıkmasından tam 400 yıl önce yazılmış olması, bize bilim tarihini okurken belki de bakış açımızı biraz değiştirmemiz gerektiğini fısıldıyor. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Tarihin tozlu sayfaları arasında Demiri gibi daha nice öncü, nice dahi keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Kim bilir? İşte bu hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.